düşmanın boynu mu? Yoksa çocuğun kimi? Seçmekte hırsın Barbarossa. Ama her seçimin bir bedeli vardır. Henry oğlum. Barbaros'a yalvarırım yapma. Baba, bana yardım et. Beni bırakma baba. Henry! Sakın! Sakın yaklaşmayın. Kimse yaklaşmasın. Barbaros'a yalvarırım yapma. Henry'min ölmesine müsaade etme. Hayrettin! Cezasız kalacaksın zannetme. Vakit geldiğinde sen de gebereceksin. Şansına küs Barbarossa. Bir dahaki sefer derdim ama o bir dahaki sefer hiç olmayacak. François, oğlunu Kuduberg Sarayı'ndan almak istiyorsan 2 milyon düka verecek. Konyak Birliği'nden ayrılıp benim tarafıma geçeceksin. Yoksa oğlunun kellesini alırsın. Geminiz hemen ileriki koyda efendim. Barbaros'un ne işi vardı orada? Nereden haber aldı da geldi bu herif? François Süleyman'dan yardım istemiş olmalı. Şüphelerimde haklı olduğumu biliyordum. Barbarossa ile Süleyman bana karşı birleşti. Planları ne acaba? Andre Dorya Konstantinopolis'ten döndükten sonra belki öğrenebiliriz efendim. Ya dur. Sonunda Venedik'e geldik. Süleyman'ın memleketinde Türk nefesi koklamaktan midem bulanmıştı. Şu giren herifleri tanıyor musun? Kıyafetlerine bakılırsa oldukça önemli birileri olmalı. Daha evvel hiç görmemiştim. Bunlarda para çoktur. Bol bol yedirip içir. Ha, hesabı da 2 katı yaz. Açgözlülüğün lüzumu yok Lorenzo. Kız. Buongiorno beyler. Buongiorno güzel bayan. Uzak diyarlardan geliyor olmalısınız. Sizi daha evvel tavernamızda hiç görmemiştim. Halkın arasına karıştığımız pek söylenemez. Ben Amiral Andrea Doria. Kendisi de yaverim Godfrey. Doğru ya. Bu ismi bir yerden hatırlıyor gibiyim sanki. Hatırlıyor olmanız çok normal. Karşınızda Akdeniz'in en büyük amirali oturuyor çünkü. Cehaletim için kusura bakmayın sinyor. Size ne getirmemi istersiniz? En güzelinden bir içki. Ama en pahalısı da olsun lütfen. Çünkü bu akşam hesabı yaverim ödeyecek.
Emriniz olur Sinyor. Peki nedir bu konyak birliği? Oğlun nasıl oldu da Şalke'nin eline geçti? Pavya'da yenilip esir düşünce... Şalken'le bir anlaşma imzalayarak... Altois ve Flanders topraklarını ona verdim. Karşılığında esaretten kurtulacaktım. Fakat Şalken bunu tek bir şartla kabul etti. Oğlum Henry'i rehin olarak ona verecektim. Niçin? Anlaşmaya uysun diye. Zavallı çocuk. Başka çarem yoktu. O günlerde Papa Şalken'i İtalya'dan uzak tutmak için Floransa, Venedik ve Milano Dükalı ile ittifak yaparak Konyak Birliği'ni kurmuştu. Ben de esaretten kurtulduk kurtulmaz onlara katılacaktım. Şalken'e karşı yapılacak en akıllıca hamle buydu. Evladını kurtarmak için parayı vermene bir şey söyleyemem. Lakin Konyak Birliği'nden ayrılıp Şalke'nin tarafına geçemezsin. Mecburum, anlamıyor musunuz? Biz idrak etmesine idrak ediyoruz da... sen Sultan Süleyman'ın müttefiki olduğunu idrak edememiş görünüyorsun. Sultanımız Şalken'e karşı birlik olmanızı ister. Ona karşı değil. Bu Şalken'e katılacağım manasına gelmiyor. Tarafsız kalabilirim. Zulmün olduğu yerde bir taraf olmak namussuzluktur. Sultanımız seni kurtaralım diye bu kadar seferber olmuşken ona bu namussuzluğu yapamazsın. Senin bir evladın var mı Barbarossa? Var. O halde sana bir kral olarak değil, bir baba olarak soruyorum. Sen benim yerimde olsan ne yapardın? Evladımı o alçağın eline rehin olarak bırakmazdım. Reis, ne yapıyoruz? Hayrettin. Anlat bakalım François'yı ne yaptın? Buyurduğunuz üzere Şalken'le olan düellosuna mani olduk. Lakin Şalken François'nın küçük oğlu Henry'yi sarayında tutsak etmekteymiş. Bu sebeptendir ki François sizinle olan müttefikliğini sona erdirip Şalken'e biat etmeyi düşünmekte. Evlat bu. Bu dünyada nur, ahirette sürur. Bu çıkmaza bir son verecek çarem var sultanım. Nedir bu çare? Henry'yi Şalken'in sarayından kaçırabilirim hünkârım. Şalke'nin sarayına girsen bile çocukla oradan çıkmak
Büyük mesele. Askerlerle cenk etmeden gizlice girip çıkabilirim hünkârım. Eğer siz müsaade buyurursanız. Sizde hiç kapı çalmak diye bir adet yok mu? Kodunberg Sarayı'nın planları lazım. Hem de tez vakitte. Bugün olursa pek makbule geçer. Niye diye sormak istemiyorum. Sormayacağım da. Sorma. Bulabilir misin onu söyle. Evet. Birkaç sene evvel bir yangın yüzünden tadilattan geçmişti diye hatırlıyorum. Mimar Domyen'den bir bahaneyle istemem lazım. İste o zaman. Bir sağ ol deseydiniz en azından. Teğmen, Lamolino denilen katibin işi bu. Uyutulduğuna emin misin Juan? Bak işte. Bana getirdiği içkiyi ne zaman içsem dayanılmaz bir uyku basıyor. Sonra kendime geldiğimde, ayıldığımda kuşlarımdan birinin eksik olduğunu görüyorum. Yani? Yani mi? O ve efendisi Batista kralımızın haberi olmadan bir yerlere mektup gönderiyorlar. Bu söylediklerin çok ciddi suçlamalar Juan. Eğer ispatlayamazsan ikimiz de yanarız. Şüphelerimizi Lotçe'ye söylememizde bir beis yok. Ama bir düşün. Haklıysam alacağımız mükafatı düşün. Pekala. Ama önce söylediklerini zapta geçelim. Gel benimle. Durun bakalım. Çifte kumrular. Kırık bir testiyle mi durduracaksın beni? Gel bakalım.
Kralımız için saygı atışı. Ateş! Charles, hoş geldin. Umarım her şey yolunda gitmiştir. Peki değil kraliçem. Ne oldu? Sonra anlatırım. Binbaşı Rodriguez. Çocuğu Kuzey Marsenine kapatın. Elçi Batista. Evet Haşmet Ağa. Düello'nun hakemi olarak zaptınıza ne yazacağınızı merak ediyorum doğrusu. Elbette hakikatleri. Neymiş o hakikatler? François'nın hile yaparak askerleriyle beraber size alçakça saldırdığı. Elçi Batista. Yavaş yavaş dostluğumu kazanıyorsunuz. Ve tuizzü men teşâ ve tuzullü men teşâ. Allah dilediğini aziz kılar, dilediğini de zelil eder. Amenna. Lakin evladım, bu göz göre göre ölüme gitmek demek. Çocuğu getiremezsek François Osmanlı'yı bırakıp Şarken'le müttefik olur. Bunu bile bile eğer bir şey yapamazsam sultanımızın vazifesini becerememiş olurum. Bu utançla yaşayacağım. Vazife başında can veririm, çok daha iyi. Bulun'a gelene kadar Marsilya'nın yerine gitsek de şöyle bir güzel karnımızı doyursak. Heh. Ben ömrü hayatımda senin kadar şikenperver bir adam görmedim. Niye öyle diyorsun? Hem derviş de yahninin tadına bakmış olur. Ne yanisi? Yavur yahnisi. Ama korkma içinde hınzır yok. Vallahi o kadar güzel kuzu eti yapıyorlar ki böyle löp löp kemiksiz. Planı aldım. Aha, gitti yani. Bu kadar tez vakit. Mimar Domyen'e Şarken'in sarayda bir takım tadilat yaptırmak için benden borç istediğini, fakat evvelden yapılanları görmeden ona para vermeyeceğimi söyledim. O da bana plan üstünde her şeyi bir anlattı. Ne dersin derviş? Bir sürü mazgal var. Tahkimatlar da güçlü. Duvarlarda tırmanılmayacak kadar yüksek. Halat atarı kullansak tırmanabilir miyiz? Yok, mümkün değil. Burçların hepsine nöbetçi dikmişlerdir. Alttan lağım kazalım. Haftalar sürer. Ne yapacağız? Gittik şimdi kapıyı açın kapıyı. Biz geldik mi diyeceğiz? Toksika. Bu İspanyolca'da zehirli demek. Bu kapı nedir? Onu Domyen'e özellikle sordum. Bu kapı eskiden dehliz mahzenlere açılan şu kapıya bağlıymış. Fakat toprakta yetişen zehirli bir mantar türünün etrafa yaydığı gaz yüzünden artık bu dehliz kullanılamaz hale gelmiş. Hayrettin'im. Beni bu kapıya götür. Şarken'in böyle bir alçaklık yapacağı belliydi. Bundan gayrısını François düşünsün. Esas biz çatıdaki cesetler ne olacak onu düşünelim. Bana bak. Bunların birbirlerini öldürdüklerine inanacaklar mı sence? Mecbur kaldım da öldürdüm Salih. Hoş. Hocam vuru kaçmaya yeltenmeseydi ben de hançerimi
Hançer. Ne? Ne hançeri? Salih hançer çatıda kaldı. Burada ne olduğunu anladınız mı acaba Binbaşı Rodriguez? Kanaatimce alacak verecek meselesi Sayın Lordum. Aralarında boğuşma olmuş. Bu an elindeki kırık şişeyle Teğmen'e saldırınca Teğmen de onu vurmak zorunda kalmış. Lord ki, ben de sizi Aman Tanrım. Burada ne olmuş böyle? Anladığımız kadarıyla sarayın güvercincisiyle şu asker tartışmışlar. Eğer yanılıyorsam lütfen düzeltin lordum. Yerdeki paralar birbirlerini neden böyle vahşice öldürdüklerini anlatıyor sanki. Binbaşı da sizinle aynı kanaatte. Fakat bana garip gelen bir durum var. Nedir lordum? Teğmen kalbine bu kadar ağır bir darbe yedikten sonra tabancasını çekip Juan'ı nasıl vurabildi? Belki de o anda tabancası elindeydi. Darbeyi yediği anda ateş etti. Olamaz mı? Elçi Batiste'ye katılıyorum Sayın Lordum. Burada olup biten her şey saniyeler içinde meydana gelmiş olmalı. Katip Lomellino. Siz ne düşünüyorsunuz? Efendim ben de Ekselansları Batista ve Binbaşı ile aynı şeyi düşünüyorum. Kolona Kalesi'nin güvercincisi şu herif kimdi Binbaşı? Pedro efendim. Onunla irtibat kurun. Hemen bize yeni bir güvercinci bulsun. Emredersiniz Lordum. Mukadderat. Saydım. Dışarıda 4 nöbetçi mevcut. Kim bilir sarayın içinde kaç tane daha vardır. Hele şunu bir içeri atalım da. Diğer kapıya çarptı. ...52 arşın. Bu zannettiğimden çok daha uzun. Nefesimi tutup öbür kapıya varabilsem bile... ...üzerindeki kilidi kırmaya ciğerlerim yetmez. Yetmez Hayrettin'im. Vazgeçelim, tamam. Olmaz, vazgeçemeyiz. Ya zaten akla zarar bir fikirdi. Vazgeçtik. Vazgeçemeyiz derviş. Buradan geçmek zorundayım. Başka çaremiz yoktur. La havle. Tamam. Tamam, bir yolunu bulacağız elbette. Aklınla bin yaşa. Kim var orada? Hayrettin, fark edildik. Çıkışımız orman. Biz oraya gidinceye kadar zaten önümüzü kesmiş olurlar. Eğer açıktan gidersek keklik gibi avlanırız.
Haydi o zaman, haydi. Ne oluyor? Şu tarafa. Hadi çabuk, çabuk. Dağılıp her tarafa bakın. Baş üstüne. Bu kadar tez vakitte gelebileceklerini düşünmemiştim. Hayrettin'im, ben 5 tane saydım. Lakin daha fazla olabilir. Sessizce onları haklayabilirsek buradan kurtulabiliriz. Güzel Allah'ım. Ben benim pusatı düşürmüşüm. Bu kılıcı al. Sen ne yapacaksın? Al dedim, ben başımın çaresine bakacağım. İyi o zaman. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Aptal hayvan. Kaldır ellerini. At kılıcını. Kaçabileceğini mi sandın? Ha gayretler. Ben de seni yakalandın sandım da. 3 asker gitti, kaldı 2. Haydi. Durun bakalım haydutlar. Kralın yerine izinsiz girdiniz. Bunun cezası nedir asker? Ölümdür efendim. Ya bismillah. Salih. Şu Pedro'ya gönderdikleri ulak var ya, yola çıkmış. Vallahi paçayı kurtardık. He Salih? Hülasa hepimiz için hayra vesile oldu zaten. Ne ayrı? Yeni güvercinciyi kimden istediler? Pedro'dan. Pedro kime çalışıyor? Bize? Juan'ı uyutup Hayrettinlere haber uçurabiliyorduk değil mi? Ama Hayrettinler Juan'ın eline geçer diye bize haber uçuramıyorlardı. E'si. Pedro buraya kendi adamını gönderirse al gülüm ver gülüm haberleşebiliriz. Vay. Doğru dedin Salih. Ha şunu bileydin. Bülbül. Sağ ol. Bana da koy. Marsilya. Marsilya! Buenos Aires, Senyor Aydın. Sen ne öyle elin adamlarıyla yüz göz oluyorsun bakayım? Buna siz ne hakla karışıyorsunuz? Bak ben bu derya dümbeleklerin hepsini o kadar iyi tanırım ki. Hepsinin her limanda bir tane karısı sürüsüne berekette çocuğu olur bunların ha. Yani şeyden diyorum sonra yarın öbür gün üzülüp de dizlerini dövme.
Senin her limanda bir tane var demek ki. İyi biliyorsun. Haşa. Ben öyle arama uçkuru falan çözmem. Haram uçkur mu? Ne? Anlaşıldı. Bugün yine anlaşamayacağız biz seninle. Halbuki ben buraya senin o ellerinle hazırladığın güzel yahninden yemeğe gelmiştim. Yani bitti. Ne kaldı Müslüman işi? Ekmekle sardalya var. Ona da şükür. Tamam. Ah, geldiler. Sen ne yap biliyor musun? Böyle bol sardalya, bol soğan, bol ekmek de varsa getir. Bana bak. El alemin itleriyle de sakın yüz göz olayım deme ha. Emredersiniz sinyor. Sinyor Barbarossa. Marcela. Amiral Andrea sabah buradaydı. Doria mı? Evet, yanında Godfrey diye biriyle. Konuşurlarken kulak misafiri oldum. Koduberg Sarayı'na gidiyorlarmış. Sağ olasın. Duydunuz değil mi? Duyduk duymasına da. Bu kızcağız kim? Taza etme derviş. Bu Luna'ya çalışıyor. Doğru ya. Tabii. İstanbul'da yediği haltları anlatacak Şalken'e. İnşallah Salih'le Kandiyeli ne iş çevirdiklerini öğrenir. Ya siz şimdi Doria'yı Moria'yı boş verin. Siz ne yaptınız onu anlatın. Aydan'ım, zehirli dehliz bir hayli uzun. Eyvah. Kapıya gitmek için körük gibi ciğer lazım. Bu da yetmezmiş gibi dönüşte askerlerle hercümerç olduk. Bir dahaki sefere daha mütayakız davranacaklardır. Ben başından beri şunu anlamıyorum. Hadi zehirli dehlizi geçtin. Koskoca sarayda çocuğu nasıl bulacağım? Kapı mahzenler açılmıyor mu? Tamam. Kandiyeli ve Salih çocuğu oraya getirecekler. Ben de şıp diye alacağım. Sen içeridekilerle nasıl muhabere edeceksin? Rüyalarına mı gireceksin adamların? Devamlı soruyorsun. Bir kere de cevap versen nasıl olur? Körük. Biraz önce dehlizden geçmek için körük gibi ciğer lazım demedin mi? Dışarıdan körükle hava vereceğiz. Herkesin zannettiğinin aksine baban seni rehin olarak vermedi Henry. Onu esir ettiğimde bana krallığıma zarar verecek şartları kabul etmektense Tanrı'nın layık bulduğu müddetçe hapiste kalırım demişti. Ben de onu Madrid'de bir kuleye kapattım. Ülkesi için çok üzülüyordu. Sonunda hastalandı. Fakat hapishanede ölmeye kararlıydı. Abin lehine tahtından feragat etti. Bu kararını Fransa'da hoş karşılamadılar. Hasta yatağında yatarken serbest kalması için harekete geçen elçiler senin rehin bırakılman karşılığında benden krallarını istediler. Ben de kabul ettim. Kral olmak Tanrı'nın bir lütfudur Henry. Ama aynı zamanda
Bir lanet. Koskoca bir lanet. Bir buyruğumla kelleler alırsın. Bir buyruğumla canlar bağışlarsın. Yürürken herkes önünde eğilir. Bütün kapılar sana açılır. Bin kaleden, 100.000 kapıdan içeri girersin. Ama bir evladın gönlüne giremezsin. Bu nedir ve nasıl çalışır? Şimdi bak Hayrettin'im. Bu demirci körüğüne 55 arşın hayvan bağırsağından hortum yapacağız. Ve o hortumu körüğün ucuna bağlayacağız. Bu da kafana takacağım maske. Ya bu bağırsak derken hayvan bağırsağı, öküz falan mı? Hayrettin'im, şimdi şu başlığı kafana takacaksın. Daha sonra zehirli dehlize gireceksin. Ben de dışarıda 2 adımda bir demirci körüğüyle hava vereceğim. Sen zehirli dehlizle ta kilitli kapıya kadar ulaşacaksın. Çocuğu aldıktan sonra maskesini takıp dönüş yolunda ara ara havayı çocuğa verip o zehirli dehlizi çıkıp geleceksiniz. Demirci körüğünü buluruz, o kolay da bağırsağı nasıl bulacağız? Yahu kasap kasap dolaşıp toplayacaksınız. Hayrettin'im, pek aklına yatmadı mı? Nöbetçileri düşünmekteyim. Evvelki gece çıkardığımız nümayişten sonra tedbir arttırmışlardır. Onlara yakalanmadan gitmek güç olacak. Salih ile Kandiye diye haber ulaştırmak da var. Eğer çocuk mahzende olmazsa boşa kürek çekmiş oluruz. Doğru. Size güzel haberlerim var. Sen ve güzel haber. Taşı atmadan önce bir dinle. Hayrettin'im bir sabır. Anlat sen kızım. Kodanberg Sarayı'ndan Pedro'ya bir ulak gönderdiler. Yeni bir güvercinci arıyorlarmış. Pedro da kuzeni Simon'u birkaç güne saraya gönderecek. Allah! Bak işte güzel haber. İçeriği de istediğimiz zaman muhabere edebileceğiz artık. Peki güzel ama niçin değiştirmişler? Juan'a ne olmuş? Juan öldürülmüş. Öldürülmüş mü? Yoksa Salih'le Kandiyeli? Hayır, onlarla bir ilgisi yokmuş. Yani en azından Pedro'ya verilen bilgiye göre. Luna, sen şunu bir baştan anlatsana. Şu zaptı bir verelim bakalım. Dün gece 5 askerimiz orman yakınlarında Duncan çetesine ait olduğunu sandığımız bazı kişiler tarafından öldürüldü Lordum. Bıktım artık şu pis Fransız eşkıyalarından. Sakın çocuğu kaçırmak için gelmiş olmasınlar. Mümkündür efendim. Fakat saraya o taraftan girmeleri imkansız. Ben yine de tedbiri elden bırakmayarak surdaki nöbetçi sayılarını arttırdım. Güzel binbaşı. Başka bir şey var mı? Oranj'a gidecek olan barutların
saraya getirecek olan 2 arabanın Hestin Kalesi'nden çıkış haberlerini aldık. Geceye burada olurlar. Kralımız bu habere çok sevinecek binbaşı. O 40 fıçı barutun bir an evvel gizlice Orange Prensi Filibert'e ulaşması gerek. Biliyorum efendim. Bu sebepten kaledekilere önceden talimat göndermiştim. Dikkat çekmemek için arabalar tüccar kılığına girmiş 2 askerin gözetiminde gidiyorlar. Saraya erzak getiriyormuş gibi yapacaklar. Bu halde bana da bu güzel haberleri kralımıza vermek kalıyor. Rabbim yardımını bizden esirgemedi, görüyor musun? Allah'ımıza şükürler olsun. Şimdi elimizde hem kuzen Simon var hem de Pedro var. Simon saraya varana kadar bizimkilere Pedro ile haberi göndermek gerekmekte. Ne haberi? François'nın oğlunu Schalke'nin sarayından kaçıracağız. Oğlunu mu kaçıracaksınız? Neyse. Bundan sonra bir şeyleri neden, niçin yapıyorsunuz diye size sormayacağıma yemin ettim. O yüzden carpe diem beyler. Ne dedi bu? Küfür mü etti bize? Şimdi halletmemiz gereken bir başka mesele daha var. Hayrettin zehirli tünele girdiği takdirde bizim askerlerin dikkatini başka yöne çevirmemiz lazım. Bunları sonra konuşuruz. Hem daha bak körük işini halledeceğiz. Kasap kasap gezeceğiz. Bağırsak bulacağız. Hadi. Siz o işi halledin, ben de başlıkları. Haydi. Hadi. Kalk, kalk. Ne oluyor? Kalenin birinden saraya 40 fıçı barut geliyormuş. Yani ne? Yanisini sonra anlatırım. Hazır çatıda kimseler yokken çatıya çık hemen, tamam mı? Şu pusulayı Pedro'ya yollamamız lazım. Vallahi kasap bu kadar bağırsa ne yapacağınız diye sorunca ne diyeceğimi şaşırdım ha. Pek şaşırmışa benzemiyordun Aydın. Sucuk yapacağız dedin ya. Ya ne diyeyim ya? Ne diyeceğimi bilemedim. Bunlar onlar mı? Vallahi gidince de her bir şey şu bağırsaktan arta kalan olursa sucuk yapalım diyeceğim. Bizi tanıdınız mı Türkolar? Biz Aziz Giovanni Manastırı'nda öldürdüğünüz Şövalyeler ve Gregori'nin arkadaşlarıyız. Şeyden bahsediyor. Cihalazade'yi kaçırıp işkence eden ayı da yavrusu var ya. Onlar. Sizinle uğraşacak vaktimiz yok. Reis, niye öyle dedin? Hepi topu 5 kişiler alırız aşağıya. Doşkuritti'nin askerleriyle uğraşmak istemiyorum. Venedik'te göze batmak işimize gelmez. Ne oldu? Korktunuz mu? La havle. Ağır tahrik var.
Hoş geldiniz Hüsrev Efendi. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Hoş geldiniz. Aman efendim, aman. Bu ne büyük saadet. Müneccim başı Kamil Efendi fakirhanemize teşrif etmiş. Kemankeş Paşa için geldiniz herhalde. Evet efendim. Paşa Hazretleri galiba sefere çıkacakmış. Hayırlısı olan vakit için benden eşref saati tespiti istedi. Ya. İnşallah efendim. Hayırlısı neyse olsun. Buyurun. Hayırlı sabahlarınız olsun Paşa Hazretleri. Hoş geldin Kamil Efendi. Gel buyur otur. Kapı önünde valide hanımla rastlaştınız herhalde. Evet paşa. Ne söyledi size? Hayırlısı olur inşallah dedi. Sizi çağırmamın sebebi hikmetinden haberdar değil tabii. Aman efendim. Sefer vaktinin tayin için değil mi? Ben şöyle bir zayiçe cetveli hazırlayıp Yıldızlar'ın... Dur. Dur Kamil Efendi. Sefere çıkacağım falan yok. Yok mu? Peki beni için çağırdınız paşam? Vallahi çok sevindim. Ben de sana gelecektim Murat Efendi. Bu sandıkların sandal bedestenindeki dükkanlara gitmesi gerekiyor. Taşır mısınız diyecektim. Dediğim gibi bacım. Bundan böyle evvel senin emrindeyiz. Bekleyecekse diğer iskeleler beklesin. Allah razı olsun. Ablam da pek sevinecek bu habere. Ancak bir şartım var. Şart mı? Ne şartı? Bana okumayı yazmayı belirteceksin. Yapar mısın? Bugün beni pek bir şaşırtıyorsun. Yaparım tabii. Ne yapacak mısın kız? Murat Efendi bundan böyle diğer iskelelerden evvel bize gelecekmiş de onu konuşuyorduk. Kaptan Paşa'dan zılgıtı yiyince tabii. Niyetim kötü değildi Seyyar bacı. Bir densizlik ettim, affet. Allah Allah. Hangi dağda kurt öldü be? Hani sana Galatalı Deli Murat derlerdi? Deliyizdir ama haddimizi hududumuzda biliriz elhamdülillah. Ben gidip amelelerime getireyim de bir an önce taşımaya başlayalım. Tabii. Sen ne dedin bu adama da böyle değirmen eşeği gibi uysallaştı? Ne diyeceğim abla, ben Kaptan Paşa'nın marifeti işte. Sen onu benim külahıma anlat. Bir temaşa dönüyor aranızda ama hadi hayırlısı. Tövbe estağfurullah. Abla ne temaşası dönecek bizim aramızda? Geçen demedi mi? Senin güzel hatırın olmasa Nazife bacı. Bırak Kaptan Paşa'yı vezir-i azam gelse indirmem diye. Ne oldu şimdi? Bu Murat dediğiniz Zamal az evvel çıkan mıydı? Evet. Gevezem şunun peşine hemen düşüver. Nereye girip çıkıyor bir bak bakalım. Tamam. Hayırdır Yahya? Niye takip ettiriyorsun Murat'ı? Daha evvel söyledim ya size. Amcam İstanbul'da Doğruyan'ın casusları olduğundan şüpheleniyor. Güldürme beni Allah aşkına. Murat mı casus? Daha okuma yazma bilmiyor adam. Casusluk etmesi için okuma yazma bilmesine lüzum yok. Hem sen daha dün tanış olduğun bir herife nasıl bu kadar güvenebiliyorsun? Ben de pek hoşlaşmıyorum haramzadeden ama... ...ondan casus da çıkmaz be Yahya. Tabii. Hem o bizi bulmadı ki biz onu bulduk.
Yani Kaptan Paşa araya girmeseydi bizimle çalışmayacaktı bile. Babamın oğlu olsa fark etmez. Bundan sonra hep müteyakkız davranacağız. Sakın ola o herifin yanında amcamla alakalı bir laf etmeyin. Tamam? Allah'a ısmarladık Hüsrev. Uğurlar olsun efendim. Oturun lütfen. Neler oluyor Halim Hanım? Oğlumun sizin için çağırdığını bilmek istiyorum Kamil Efendi. Söyledim ya. Sefer için hayırlı bir vakitte... Paşanın sefere çıkmayacağını ikimiz de biliyoruz. Sizden istirham ediyorum. Paşa... Seyyare adında bir hatunu mu sordu size? Evet. Peki kadının kim olduğunu söyledi mi? Söylemedi. Hanımın sene-i tevellüdünü öğrenip bana söyleyecek. Ben de sahiçesini çıkartıp paşamız için hangi vakitte nikahını alırsa hayırlı bir izdivaç olacağına bakacağım. Beni iyi dinleyin. Bu kadın ne oğluma ne ailemize uygun bir insan. Çok affedersiniz. Bir aşurte. Ne diyorsunuz? Maalesef. Kimdir, neyin nesidir diye araştırdım, soruşturdum. Bu hatun 2-3 senede bir gözüne kestirdiği zengin bir adamla nikahlanırmış. Sonra da şirretlikle kendini boşatıp mehir paralarıyla gününü gün edermiş. Fesubhanallah. Ama Kaptan Paşa'mız gayet aklı selim bir adamdır. Nasıl olmuş da böyle bir kadına? Ah efendim, ah. Ben de sizin gibi hayretle, inkisarı hayal içinde kalktım bir hocaya gittim. Meğer bu alçak kadın oğluma büyü yaptırmış. Tövbe tövbe. Elinizi ayağınızı öpeyim. Bir dahaki gelişinizde paşayı vazgeçirmek için ne lazım geliyorsa onu söyleyin. Evladımın istikbali size bağlı. Ama efendim, kaptanı Derya'mıza nasıl yalan söylerim? Anlarsa kellem gider. Siz hiç merak etmeyin. Bu ebediyen ikimizin arasında bir sır olarak kalacak. Tamam Halime Hatun. Allah sizden razı olsun. Bu iyiliğinizi hiçbir zaman unutmayacağım. Evet. Bağırsaktan hortum tamam. Lakin ilave yerlerinden hava kaçırıyor mu onu bir tecrübe etmemiz lazım. Hadi bakalım. Bismillah. Şükürler olsun Rabbime. İşliyor derviş. İşliyor. Hiç hava kaçırmadı. İşleyecek tabii. O kadar bağırsağı temizleyene kadar anam ağladı. Ellerim koptu. Derviş. Sana bir şey diyeceğim. Şu bağırsağın bir kısmından da biz şey yapsak mı ya? Sucuk. La havle. Şimdi
Bağırsaktan hortum tamam. Lakin şu maskelere geldi sıra. Evelallah akşama kadar da onu bitiririz. Allah senden razı olsun. Eline sağlık. Hepimizden, hepimizden. Gel. Sizinkilerden bir pusula geldi. Cevabınızı bekliyorlar. Ne diyor? Saraya 40 fıçı barut getireceklermiş. Şarken Oranj Prensliğine gönderecekmiş. Oranj Prensliği mi? Bu adam yine neyin peşinde? Evvel meselemiz çocuğu kaçırmaktı ya derviş. Evet. Zannımca kaçırmanın bir çaresini buldum. Nasıl? Pedro, tez vakit saraya bir güvercin uçur. Salih ve Kandeli bir patlama sesi işitir işitmez çocuğu kuzey tarafındaki dehlizlere indirsinler. Bu gece Henry'yi kaçıracağız. Barbarossa'yı elinden kaçırdın diye sana kızabilirdim doğruya. Ama az önce anlattığım gibi o şeytan herif Sardunya'da benim elimden de kaçmayı başardı. Kusura bakmayın efendim ama bir şey soracağım. Kılıcınızı Barbarosa'nın boynuna dayamışken neden onun orada işini bitirmediniz? Bir çocuğun gözleri önünde böyle bir şey yapmak istemediği için tabii ki. Bizim de çocuklarımız var Dorya. Onlara nasıl davranılması gerektiğini biliriz. Gerçekten takdire şayan bir davranış efendim. Ama sizin yerinizde ben olsaydım şayet tam tersini yapar, o dakika işini bitirirdim. Şu anda Barbarossa'dan daha önemli işlerimiz var Dorya. Papa Hazretleri yarın Alessandro Medici ile birlikte Kudüs'e geliyorlar. Kutsal Roma tacını size burada takacaklar o zaman, öyle mi? Ne yazık ki geliş sebebi o değil. Peki niye geliyorlar o zaman? Süleyman'a bir sürpriz yapmak için. Şu cenabetleri ormana taşıyalım. Çabuk. Tut. Patlamayı işitir işitmez Henry'yi şimal tarafındaki mahzene indirin. Sakın ola ki kapıyı açıp da dehlize girmeyin. Zehirlidir. Yeter yeter ya. Anladık. 1000 defa okudun. Bu şimal tarafındaki mahzeni buluruz da patlama sesi dediğin ne ki? Yoksa top mu atacak? Yahu neyse ne? Ben daha fazla durmayacağım. Yürü. Şimal tarafına doğru aheste aheste gidelim. Hadi. Hadi. Düşündüğüm gibi nöbetçi sayısını çoğaltmışlar. Önce şunu bir hazırlayalım.
Aynen. Şunu da yüzüne takacaksın. Şunu da maskeye yerleştireceksin. İnşallah aydınlar arabaları zapt etmişlerdir. Dur bakalım. Dur. Kimsin sen? Hedstinden geliyoruz. Aziz kralımız Şarken'in beklediği 40 fıçı barut var. Açın kapıyı. Asker! Binbaşı Rodriguez'e arabaların geldiğini haber ver. Emredersiniz. Kırkfıçı barısı hiçbir arada görmemiştim. Hey! Öyle elinde fenerle yaklaşırsan hepimizin son görüşü olur. Çekil. Saraya gelmeden önce Hedstein'de askerdim. Yüzbaşı Luka hala kale komutanı mı? Tabii canım, tabii. Hala kale komutanı. Hatta binbaşı bile oldu. Kaldırın ellerinizi. Hedstein'de Yüzbaşı Luka diye biri yok. Siz kimsiniz? Elinin körüyüz. Haydi aslanlar! Atları çözün, hayvanlar uzaklaşsın. Sonra da patlatalım burayı. Haydi aslanlarım. Ne oluyor burada? Yüce İsa aşkına. Çabuk çanları çalın! Çabuk! Çabuk! Bu da ne? Ne oluyor? Ne oluyor? Haydi Hayrettin'im. Allah yardımcın olsun. Hadi bismillah. Haydi. Koşun çabuk! Avluda patlama oldu! Koşun! Isabella, sen burada kal. Dikkatli ol.
Hadi durmayın. Hadi yardım edin. Avluya. Çabuk. Açın çabuk. Herkes avluya. Avluya koşun. Hadi avluya koşun çabuk. Şef, saldırıya mı uğradık? Maalesef efendim. Hestin kalesinden gelen barutları patlattılar. Türkler mi? Hayır efendim, Dunkirk çetesi. Evvelki gece de 5 askerimize saldırmışlardı. Çocuğu kaçırmaya çalıştıklarını düşünüyoruz. Franso beceriksizleri mi tutmuş yani? Salakça. Aman tanrım, çabuk. Çabuk mahzene. Dorya, avluyu kontrol et. Çabuk! Çabuk! Henry? Korkma. Bizi baban gönderdi. Seni buradan çıkartacağız. Tamam. Hayrettin. Çok şükür. Zehri dehlize bununla geçti. Neredeyiz? Dervişin icadı. Allah ondan razı olsun. Amin. Evet küçük prens. Şimdi seninle biraz yürüyeceğiz. Evvel bir dehliz geçmemiz gerekmekte. Bu maskeyi yüzüne takacaksın nefes almak için. Şalken 40 fıçı barutu ne maksatla Oranj Prensi'ne gönderecekti öğrenmemiz şarttır. Sen orasını bize bırak Hayrettin. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Hadi. Hadi bakalım. Kaçmış! Kaçırmışlar! Bu imkansız. Sarayın içinde bir yerdedirler. Boş boş konuşacağına git bul be adam! Şükürler olsun. Şükürler olsun. Tez davranalım. Hadi vermiş. Hadi. Hadi Emre. Emre gel. Bu taraftan.
Derviş, siz kaçın hemen. Hayrettin. Çocuğu götür. Gel evladım. Tevekkeltü alallah. La havle ve la kuvvete illa billah. O haydutları yakalayabildiniz mi binbaşı? Hayır Haşmet ne yap? Patlama esnasında kaçtılar. Çocukla beraber sarayda olabilirler hala. İkimiz de bunu teselli olarak söylediğini biliyoruz Dorya. Kabul edelim. 3-5 baldırı çıplak Fransız bizi alt etti. Bu işi Dunkirk çetesinin yaptığını hiç zannetmiyorum. Onlarda bunu yapabilecek ne akıl ne de cesaret var. Bunu yapabilecek bir kişi var. O da Barbaros'a. Yüce İsa! Tahmin etmeliydim. Tanrı'nın belası şeytan herif. Şeytan. Haşmet Ağa, iyi misiniz? Tüm uğraşlarımız boşa gitti Batista. Barbarossa Henry'i kaçırdı. Aman Tanrım. O halde bu patlama? Bir kandırmacaydı. Barbarossa bütün askerlerimi buraya çekip saraya girmeyi başardı. O haydut herifin devamlı karşınıza çıkması da bir tesadüf değildi belli ki. Sizi gözüm bir yerden ısırıyor gibi sanki. Daha önce tanışmış olabilir miyiz? Yok, zannetmiyorum. Ben Venedik elçisi Batista. Da katibim Lomelino. Siz kimsiniz? Ben İspanyol donanması amirali Andrea Doria.
O zaman tahminime göre Barbarossa'yı iyi tanıyorsunuzdur. Zannettiğinizden daha iyi tanıyorum. Karşılaştığımız zaman da bu yaptıklarının hesabını soracağım kendisine. Efendim, Barbaros'un çocuğu sarayın içinde eliyle koyar gibi bulması beni şüphelendiriyor. Ayrıca bu arabaların saraydan geldiğini nereden biliyor olabilir ki? Sarayın içinde casusları mı var diyorsun yani? Maalesef efendim. Birileri Barbaros'a yardım ediyor belli ki. Oturup sakin bir şekilde hesapları kontrol etmeniz beni endişelendiriyor sahip. Ne için? Hesaplarda benim bilmediğim bir açık mı var yoksa Bergaş? Hayır sahip. O zaman? Barbarossa'nın çocuğu kaçırıp kaçırmamasını merak bile etmemenize endişeleniyorum. Yoksa ortaklığınız bitti mi? Barbarossa ile ortak olamazsın Bergaş. Sadece onu sabredip daha az zarar etmeye bakarsın. Kral François. Lütfen kalkın Matmazel. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Asla haşmetme yap. Ben sadece sizi birdenbire evimde görünce şaşırdım. Barbarossa Henry'yi kaçırdıktan sonra bana buraya getireceğini söylemişti. Yoksa size bahsetmedi mi? Vallahi bak, yemeğini yedi, kafayı vurdu, yattı hemen çocukcağız. Yorgun düşmüş belli, yazık. Gel şu dervişe bir bakalım. Neye bakarsın gece gece? Eğer barutları patlatmasaydık gideceği yer burası. Oranj Prensliğiydi. Osmanlı'ya en yakın hudut. Budin. Budin mi? Ya bu Şaken o zaman bu Muaç'ın intikamını mı almaya çalışıyor? Ben de ilkin senin gibi düşündüydüm. Lakin Oranj'da ordu toplayıp Budin'e kadar gitmek hiç akıl kârı iş değil. Hem yakınında Avusturya Arşidüklüğü, Moravya, Silezya gibi Habsburg hanedanlığına bağlı memleketler varken Şalken başka bir şey düşünüyor. Ama ne? İnşallah Salih'le Kandiyeli haber alır. Yoksa bizim için Bu Şalken şeytanı ne diye durup dururken çağırdık ki seni şimdi. Yoksa güvercinciyle Teğmen'i benim öldürdün mü anladılar? Zannetmiyorum. Her neyse zaten birazdan öğreneceğiz. Sen yine de Ales'te bekle. Ne olur ne olmaz. Eyvallah. Gel Batista. Haşmet Mağa, beni çağırtmışsınız. Papa Hazretleri ile tanışmış mıydınız? Hayır efendim. Papa Hazretleri, size bahsettiğim Venedik daimi elçisi Angelo Batista. Ekselans. Dikkat etsenize.
Çok affedersiniz efendimiz. Galiba biraz üşütmüşüm de. Lütfen verin elinize. Bırak! İstemez. Tanışmanızı istediğimiz biri daha var Batista. Medici ailesinden Alessandro Medici. Memnun oldum. Signor. Bu çok önemli misafirlerimizle yiyeceğimiz yemeğe sizin de katılmanızı istiyoruz Batista. Şeref duyarım Haşmet Mahap. Oturun hadi. Ancak sadece karnını doyurmayacaksın Batista. Yemek esnasında Papa Hazretleri ile yapacağımız sohbeti masada hemen bir mektup haline getireceksin. Biz de bu mektubu Venedik'e, doçunuz Gritti'ye göndereceğiz. Elbette efendim. Venedik'e gittiğine göre sohbetin konusu mühim olmalı. Merak etme Batista. François ve Süleyman'dan nasıl intikam alacağımıza masada kulaklarınla şahit olacaksın. Şahit olmak bir yana. Aynı zamanda çok da mutlu olurum Haşmet Mahap. Lakin sizin haberiniz yok galiba. Postacınız Juan. O aptal kendini öldürtmüş biliyorum. Yeni postacı gelene kadar çatıya kimsenin çıkmamasını emrettim. Zaten mektubu da özel ulağımla göndereceğim. Artık yemeğe geçebiliriz. Tanrım, beklemek ne kadar da zormuş. Umarım Barbarossa Henry'mi o alçağın elinden kurtarabilmiştir. Kral Hazretleri, hiç değilse oturun lütfen. Zaten bütün gece uykusuz kaldınız. Oğlum gelmeden asla. Henry. Babacığım. Henry'm canım oğlum benim. Babacığım. İyi misin? Şalken sana bir şey yapmadı değil mi? Hayır baba. Bu Mösyö ve arkadaşları beni kurtardılar. Onları sen göndermişsin. Evet oğlum. Seni o alçağın elinde bıraktığım için beni affet lütfen. Kral bana her şeyi anlattı. Beni sen bırakmamışsın. Hasta olduğun için eltiler senden habersiz kralla anlaşmışlar. Bunu sana daha önce söyleyecek fırsatım hiç olmadı Henry. Ama sana söz veriyorum. Bundan sonra hiç ayrılmayacağız. Seni asla bırakmayacağım. Asla. Sana bu iyiliğinin karşılığını nasıl ödeyebilirim bilmiyorum Barbarossa. Sana ne teklif edersem edeyim kabul etmeyeceksin çünkü. Bana borcun yok. Sultanımızın müttefi olmaya devam et, kafi. Sultan senin gibi bir adam olduğu için çok şanslı. Teşekkür ederim Barbarossa. Mahiyetinizdeki şövalyeleriniz geldi Haşmet Bey. Hadi Henry, Paris'e dönüyoruz. Sen sadece cesur ve şerefli bir adam değil. Aynı zamanda iyi bir babasın. Çünkü sadece evladını çok seven bir baba bana bu iyiliği yapabilirdi.
Bizim dilimizde asli 31 harf vardır. Lam elif, kaf-ı farisi ve kaf-ı nuneyi de eklersek yekün 34 harf olur. O kadarını biliyorum Allah'a şükür Nazife bacı. Elif'i görse mertek zannedenlerden değiliz. Bak sen. Mertek nedir peki? Mertek? Mertek şeydir, hani şu direkler var ya, uzun uzun iskelede. Evet. Ha onlar işte. Sen okumayı pek bir erken sökeceksin anlaşılan. Sayende inşallah. Adamın senin gibi bir hocası olduktan sonra. Devam edelim. Senden bir istirhamım olacak Nazife bacı. Estağfurullah. Nasıl desem... Benim kalacak bir evim yok. Yazın kayıkhanede yatıp kalkıyorum ama... Havalar soğudu. Yani eğer sen münasip görürsen geceleri ambarda uyuyabilir miyim? Hay Allah. Bunu neden daha evvel söylemedin? Tabii ki uyuyabilirsin. Hem ben de ambara bir gece bekçisi bakıyordum. Allah senden razı olsun Nazife bacı. Nasıl makbule geçti bilemezsin. Hayırdır? Hamallık bitti. Muhasebata mı geçtiniz? Yok Murat okuma yazma bilmiyormuş da onu gösteriyordum. Parasını peşin alaydın bari. Lazım gelirse veririz. Olur mu canım öyle şey? Ablam Latife yapıyor. Öyle değil mi abla? Latife. Bana gelince 3 kuruşun hesabını yapıyor mu? Bir şey mi dedin Seyyar bacı? Sandal bedestene gidecek sandıklar. Ne oldu onlara dedim. Hamallarım yolu düştü bile. Tasa etme. İyi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayrettin Reis'in ambarı burası mıdır? Burası. Buyurun. Seyyar Hanım hanginiz? Benim. Bizimle geleceksin hanım. Sizinle mi geleceğim? Niçin? Niçini biz bilmeyiz. Ketutanımız Seyit Efendi alın getirin dedi. Abla ne oluyor? Tamam, telaş etme Nazife. Öğrenir şimdi. Buyurun gidelim. Gir. Emrettiğiniz üzere hanımı getirdik paşam. Çıkabilirsiniz. Bu zapturapt nedir Allah aşkına Paşa Hazretleri? Ketruda Efendi çağırıyor dediler. Dönüp tersaneye amireye getirdiler. Hoş geldiniz Seyyara. Lütfen buyurun, oturun. Mevzu hem Ketuda'yla hem de benimle alakalı olduğu için öyle icap etti. Kusura bakmayın. Mevzu mu? Ne mevzu? Limanda iskele çalıştırmak için Ketuda'ya gönderilen ambar vesikaları tasdik için benim önüme gelir. Sizinkini de az evvel fark ettim. Tam tasdikleyecektim ki bir eksiklik olduğunu fark ettim. Eksik mi? Ne eksiği? Seneyi tevellüdünüz. Doğumunuzun ne vakit olduğunu yazmamışsınız. Yazmam mı icap ediyordu?
Bu vesikalar devletin vesikasıdır Seyyare Hanım. Elbette yazmak icap eder. Affedersiniz, bilmiyordum. Anamın dediğine göre Şevval ayının 8. günü 895 senesi. Bu meseleyi hallettiğimize göre diğer mevzuya geçebiliriz. Diğer mevzu? Evvelki akşam sizi konakta yemeğe davet ettiğimde katılmayıp apar topar çekip gittiniz. Bu hareketiniz beni gücendirdi doğrusu. Kusura bakmayın Paşa Hazretleri. Mühim misafirleriniz gelince ben rahatsız etmek istemedim. Siz de benim için en az onlar kadar mühimsiniz Seyyare Hanım. Nereden mühimim canım? Yani evimize yemeğe gelmeseydiniz tanış bile olmayacaktık. Her işte bir hayır var diye boşuna dememişler. Başınıza kalkmak için söylemiyorum. Lakin hamallarla olan meselenizi hallettiğim halde bana ufacık bir şükran lafı bile etmediniz. Haklısınız. O hayhuyun içinde unutmuşum. O halde teşekkür için sizi bu akşam da konağa yemeğe davet ediyorum. Buna da hayır derseniz artık beni suistimal ettiğinizi düşüneceğim. Ne düşünmektesin Şalken? Oranj Prensine cephane gönderirken ne istemektesin? Hayrettin Reis, sahip Luna seni görmek istiyor. Allah Allah. Öğlen güzellik uykusundayken mi görmüş beni? Önemli olmasaydı beni göndermezdi. İnşallah öyledir. Luna. Bergaş benimle konuşmak istediğim mühim bir mesele olduğunu söyledi. Onlar konseyinin sekreteri olan arkadaşımdan bahsetmiştim yani. Evet. Dün gece bir davette karşılaştık. Kulağıma çok mühim şeyler fısıldadı. Ne gibi? Şarken özel ulayla Doç Gritti'ye mühürlü bir mektup göndermiş. Doç Gritti de konseyin ilk toplantısında bu mektubu bütün üyelere okuyacakmış. Mühim bir şey olmalı. Oranj Prensi ile bir alakası var mı acaba? Ne? Filbert'le mi? Filbert'i tanıyor musun? Hakkında ne biliyorsun? Yani pek bir şey değil. Fransa ona Oranj Prens ünvanını vermeyi reddetti. O da buna kızıp Şarken'in tarafına geçti. Zannımca Şalken onunla birlikte büyük bir şey planlıyor. Keşke o toplantıya girmenin bir yolunu bulabilseydim. Bir yolu var Barbaros'ta. Fakat çok tehlikeli. Tehlikeli mi? Sanki daha öncekiler çocuk oyuncağıydı. Anlat bakayım. Sekreterin verdiği bilgiye göre konsey bu gece Doç Gritti'nin malikanesinde toplanacak. Eğer sana uygun bir maske bulabilirsek toplantıya sızabiliriz. Maske mi? Hı hı. Ne maskesi? Onlar konseyi aslında bir tarikattır Barbarossa. Gizliliklerine oldukça önem verirler. Öyle ki hiçbiri birbirinin kimliğini bilmez. Hatta bu konseye başkanlık yapan Doç Gritti bile kimsenin kimliğini bilmez. Bu sebepten
bütün toplantılarını yüzlerini tamamen kapatan beyaz bir maskeyle yaparlar. Bir tek kripte maske yoktur. Her üyenin maskesinde bir burç sembolü vardır. Birbirlerine bu burçların Latince ismiyle hitap ederler. Hoş geldin Bilbo. Aries. Üyelerden Gemini yani ikizler, üşütmesini mazeret göstererek bu toplantıya katılmayacağını bildirmiş. Fakat sen hasta yatağından kalkmış gelmiş gibi onun yerine geçebilirsin. Gemini. Hasta olduğun için gelemeyeceğini zannediyordum. Bu mühim toplantıyı kaçırmak istemedim. Burada olmana sevindim. Bu akşam burada İspanya Kralı'nın konseyimizde okunmasını istediği mektubu görüşmek için toplandık. Hepimiz merak ediyoruz Doç Girit'ti. Lütfen okuyunuz. Ben Habsburg Hollandası Lordu, Burgonya Kontu ve İspanya Kralı 5. Charles olarak konsey üyelerine bildiririm ki Papalık devletinin başı ve bütün Hristiyan aleminin önderi olan Aziz Clemens Hazretleri ile bir anlaşma yapmış bulunmaktayım. Bu anlaşmaya göre Papa Hazretleri yüce bir gönüllülük ve Tanrı'nın inayetiyle Kutsal Roma Cermen İmparatoru olarak taç giymemi tasdik etmiştir. Bunun karşılığında ben de Medici ailesinden Alessandro Medici'yi Floransa Dükü olarak kabul ettim. Elbette Floransa şu an için bir İspanya toprağı değildir. ancak bizimle ittifak eden Orange Prensi Filibert'in birlikleri şehri kuşatmak için yola çıkmış bulunmaktadır. Ayrıca Amiral Andre Doria'ya bağlı 3 gemide Livorno kıyılarına 1000 askerle çıkarma yapmıştır. Nasıl olur? Ne planlıyor böyle- bu? Olamaz böyle bir şey. Böyle bir şey asla kabul edilemez. Hedefleri ne bunun? Bunu nasıl yapar? Böyle bir şeye izin vermem. Amaçları ne ki? Ne yapmaya çalış? Medici ailesi bundan 2 sene önce şehirden sürülmüş ve François tarafına geçmişti. Hepinizin bildiği gibi François Kutsal Roma İmparatorluğu'nun baş düşmanı Süleyman'ın müttefiğidir. Ancak bu adamlara bir dur demenin vakti gelmiştir. Floransa'nın topraklarıma katılmasıyla birlikte hem François acı bir ders alacak hem de Süleyman'ın muhtemel bir Roma işgalinin önüne geçilecektir. Venedik hükümetinin de bu kutsal gayede aramıza katılmasını arzulamaktayım. Aksi takdirde sizleri de düşman saflarında göreceğimi ve ona göre muamele edeceğimi bilmelisiniz. İsa Mesih adına. Papa Şalken'le anlaşıp bizi sırtımızdan vurdu. Yaptıkları zorbalık. Onlara boyun mu eğeceğiz? Biz oranj değiliz. Boyun eğmeyiz. Hemen bir cevap yazıp hadlerini bildirin. Yanlış düşünüyorsunuz kardeşlerim. Şalken'le Papa ile birleşmek bizim için en doğrusudur.
Haklısın Leo. Tıpkı Haçlı Savaşları'ndaki gibi Kutsal İttifakı yeniden kurmalıyız. Ezelden beri azılı bir Türk düşmanı olarak sen ne dersin gemini? Şalkem'de Papa'nın yanında mı yer alalım? Gitmeliyim. Toplantımız bitmeden hiçbir yere gidemezsin gemini. Hastalığımdan dolayı pek iyi hissetmiyorum. Müsaade ederseniz gitmeliyim Doçgrit'te. Pekala gemini. Bence mahsuru yok. Biz aldığımız kararı daha sonra size bildiririz. Ne oluyor? Siz de kimsiniz? Gerçek gemini benim. Yakalayın şu casusu. Yaklaşmayın. Sakın. Askerler, askerler. Yaklaşmayın. Ne duruyorsunuz? Yakalayın. Bugün değil. Pencerenin altında bekle dedim sana. Kapıdan gelirsin sanıyordum. O vakit niye saman dolu arabayla gel dedim. Hadi çabuk, çabuk. Orada, kaçıyor. Sana geçen seferki gibi yapacağız demedim mi? Geçen seferkine ben bilmiyorum ki. Pasaportana mührü vurup nasıl kaçtın sana? Kapıdan değil miydi? Çapkın. Daha hızlı, daha hızlı. Hızlı, daha hızlı. Ya bu kadar daracık sokaklarda kolaysa sensin. Taraftalar, çabuk. Daha hızlı, daha hızlı. Ne oluyor? Hey! Nazik olsana biraz. Hayatını kurtarmaya çalışıyorum burada. Boynumu kırarak mı? Al şunu. Daha evvel neden söylemedin sen de tabanca olduğunu? Sormadın ki. Nasıl oluyor da her yerden çıkıyor bunlar? Bilmiyorum. Geminin orada olduğumu nereden öğrendin de geldin? Ya şu peşimizdekileri atlattıktan sonra konuşsak bunları. Durdur arabayı. Durun. Durun. Atla. Ne? Atla. Durun dedim. Kaçıyorlar. Koşun peşlerinden. Çabuk! Koşun peşlerinden! Hadi. Hadi durmayın! Üstümden kalkar mısın lütfen? Affedersin. Ya benim evime gidelim ya da senin gemine gidelim. Olmaz. Bir gören olursa kim olduğumuz gün gibi meydana çıkar. Ben Aydın'ı bulmaya gidiyorum. Sen de kimseye görünmeden evine gitmeye çalış. Yine bir gün Mallorca açıklarında. Kendi kadırgamla seyretmekteyim. Abi baktım önüne ne gördüm? 10 pare İspanyol parçası. Dedim acaba bu diavololar nereye gidiyorlar? Aydın ne demiş? Ses etme, takıl bakalım şunların peşine. Efil efil takip et bakalım planları neymiş? Sıkıldı mı? Ne oldu be? Lorenzo uyanıp beni burada seninle otururken görmesin.
Benim müşterilerle alakadar olmam lazım. Hayrettin gel. Neredesin sen ya? Neredesin? Hiç kimseye haber vermeden bas bitsin git bitsin. Venedik askerleri benim ve Luna'nın peşine düştü. Luna mı? Ben de. Hiç kimse yerinden kıpırdamasın. Gemici pasaportalarınızı kontrol edeceğiz. Pasaportası olmayan tutuklanacak. Pasaporta kontrol ver. Ver. Burada. Evet ver, sen de ver. Ver bakayım. Ver pasaportunu. Eşek kaçtı, balon düştü. Hayrettin'im niye geriyorsun kendini? Aa 5 kişiler. 3 senle 2 benle hallederiz. Sakin olaydır. Ben tüm gece bu vaziyette bu kılıkla boşuna mı kaçtım? Bu dünümü çıkarırsak bir daha Venedik sokaklarında rahat rahat dolaştırmazlar bizi. Al çıkardım burada. Tamam. Tamam. Al şunu. Bak. Uzat sen. Al. Al sen de. Al. Siz, ikiniz. Çıkartın pasaportalarınızı. Size diyorum, duymadınız mı? Yüzbaşı Anzalo. Bayan Luna, sizin ne işiniz var burada? Pelerin ve cübbe giymiş o alçakları mı arıyorsunuz yoksa? Evet, nereden bildiniz? Ah yüzbaşı. O alçaklar az önce benim San Marco meydanında bir kese altınımı çaldılar. Acele ederseniz yakalayabilirsiniz. Gidiyoruz çabuk. Hay Allah razı olsun. Vallahi Hayrettin'im bir şey değil mi? Ben bu kadını sevmeye başladım ha. Ben de. Hadi ne yapıyorsun anlat. Hadi hazırlan. İstanbul'a gidiyoruz. Allah mı? Allah Allah. Hem ne olduğunu anlatmıyor. Hem İstanbul'a götürüyor. Hadi bakalım. Cigalazade. Hayrettin, şükür kavuşturana. Hoş gelmişsin. Vay kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk Aydın Reis. Şükür Allah'a. Geldiğin çok iyi oldu. Biz İstanbul'a gitmeden yazacağım mektubu sultanımıza götürebilirsin. Elbette. Ne mektubu? Allah biz burada pineklerken neler olmuş neler. Bu kapı niye geç açılıyor Nigar? Paşamızla alakadar oluyordum hanımım. Koşturup gelene kadar. Beni beklemeden sofraya mı oturdu yoksa? Misafir gelince bekleyemedi. Ne misafiri? Seyyare Hanım. Paşamız yemeğe davet etmiş galiba. Paşa Hazretleri, ben valideniz de bizimle beraber olacak zannediyordum. Gecikti herhalde. Ben... Ben öyle tunturaklı laf etmeyi becerebilen biri değilim. Öyle konuşanlardan da çok haz ettiğim söylenemez Seyyare Hanım. Öyledir herhalde. Müşahede ettiğim kadarıyla siz de benim gibisiniz. Bu yüzdendir sizinle aleni konuşacağım. Buyurun. Bunu
Bundan 2 sene evvel bir hanımla izdivacım olmuştu. Lakin mizaçlarımız pek imtizac etmedi. Buna rağmen bana hayırlısıyla bir evlat verir diye bekledim. Hatta ortada bir gebelik bile yokken doğmamış evladıma mürebbiyeler, dadılar tayin ettim. Hat bana bir evlat da veremedi. Ben de bunun üzerine gayet meyus ve mükedder devam eden izdivacıma son vermek zorunda kaldım. Niçin anlatıyorsunuz bunları bana? Şunun için anlatıyorum. Sizi ilk gördüğüm lahzadan itibaren felek beni gözlerinize zebun eyledi. Eğer siz de münasip görürseniz deste izdivacınıza talibim. Şeref duydum Paşa Hazretleri. Lakin böyle bir şey mümkünatı yok. Yok. Yok mu? Niçin? Gerçekleri duymak ağır gelmeyecekse söyleyeyim. Lütfen. Her şeyden evvel bir daha izdivaç düşünmemekteyim. Filhakika, sevmediğim bir adamla zaten nikahlanmam. Hele ki sizin gibi zevcesiyle bir yastığa baş koyup mazbut bir hayat yaşamaktan çok. Ondan çocuk yapsın diye nikahlanacak biriyle asla. Al bakalım Simon. Kümesin anahtarı. Bundan böyle güvercinlerden sen mesulsün. Sağ olun lordum. Amiral Doria. Bu adam Huan'ın yerine gelen yeni güvercincimiz. Demek öyle. Evet efendim. İsmim Trentoğlu Simon. Bak Simon, çatıya senden başka kimse çıkmayacak. Anlaşıldı mı? Eğer şüpheli bir durumla da karşılaşırsan hemen bana ya da Lord Cev'e haber vereceksin. Anlaşıldı efendim. Sizi biraz endişeli gördüm Amiral Doria. Sarayda Barbarossa'ya çalışan bir casus var. Ne diyorsunuz? Maalesef öyle Lord Cev. Ve bu adam her kimse güvercinlerle Barbarossa'ya haber gönderiyor. Aman Tanrım. Yoksa Teğmen Casio Huan'ın casus olduğunu anladı da Huan o yüzden mi öldürüldü? Nasıl yani?
Doğan öldürüldü mü? Ne yaptın? Bakabildin mi? Şalken çatıya nöbetçileri dikmiş. Bizimkilere haber uçurmak imkansız. Allah kahretsin. Elimiz kolumuz bağlı oturacağız mı böyle? Orange Prens'e çoktan Floransa'ya varmıştır. Elçi Batista. Bu da kim? Siz de kimsiniz? Salih. Kandiyeli. Sinyor, kimlerden bahsettiğinizi anlayamadım. Endişe etmenize gerek yok. Ben Simon. Pedro'nun kuzeni. Adınızı ondan öğrendim. Tam vaktinde geldin Simon. Hemen bizimkilere koş uçurmalıyız. Şalken Venedik Doç'una bir mektup gönderdi. Floransa'yı işgal ediyor. Kastettiğiniz Pedro'nun bana bahsettiği mektup mu yoksa? Galiba Bayan Luna bu mektuptan haberdar olmuş ve Barbarossa'yı uyarmış. Her şeyden haberleri var yani. O halde Hayrettin icap edeni yapmıştır. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Bu sefer çuvalladık diye çok korkmuştum. Allah biliyor. Sen gelene kadar Şalken kimsenin çatıya çıkmasına müsaade etmemişti. Haliyle biz de haber gönderememiştik. Şimdi daha çok dikkat etmeniz lazım. Az evvel Andrea doğruya güvercinlerin yanına kimseyi yaklaştırmamam için beni uyardı. Eyvah. Demek ki bunlar casus arıyor. Sağ ol Simon. Sen de şu kraliçenin ağzını bir yoklasan Kandiyeli ha? Ne? Ben mi? Salih, ben hatunlarla nasıl konuşulur bilmem ki. Çok basit oğlum. Allah Allah. Bak, karşında mantığı olmayan, sadece hisleriyle hareket eden bir erkek olduğunu tahayyül edeceksin. Bu kadar. İyi. Madem bu kadar biliyorsun git sen konuş. Tamam. Sen de burada oturur, mabadını büyütürsün. Sizi ilk gördüğüm lahzadan itibaren felek beni gözlerinize zebun eyledi. Hele ki sizin gibi zevcesiyle bir yastığa baş koyup mazbut bir hayat yaşamaktan çok, ondan çocuk yapsın diye nikahlanacak biriyle asla. Abla hadi ambarda işler. Aa. Abla sen yemek mi yapıyorsun? Evet yapıyorum. Gitsen ben gelmeyeceğim. Niye? Keyfimin kahyası mısın Nazife? Gelmeyeceğim işte. Çekil. Abla. Abla hala dün akşam mı düşünüyorsun? Hayır niye bu kadar kızdığını anlamıyorum. Tamam. Kaptan Paşa'nın sana izdivaç teklif etmesi hoş olmamış. Lakin sen de gereken cevabı vermişsin. Nazife ben ona değil kendime kızıyorum zaten. Bu Murat meselesinde onun yardımını istemeseydim böyle bu kadar kolay yüz bulamazdı adam. Abla adam kaptan Derya. Yani bir hanıma izdivaç teklif etmesi için illa bir bahane bulmasına gerek yok. Asıl o da canımı sıkıyor ya. Bunca zaman bu erkek milletinin köküne kibrit suyu dökmüşüm ben. Şimdi kemankeş vazgeçmeyecek diye ödüm patlıyor. Biz Velariye ile dükkana gidiyoruz. Marangozlar gelecek.
Hayırlı olsun ana. Sana da Valeria. Sağ olun Nazife. Ana yemeği dert etme. Ben bir şeyler pişiriyorum. Allah razı olsun. Hadi kızım geç kalıyoruz. Hadi kolay gelsin. Kapıyı kapa arkamdan. Beni niye uyandırmadınız? Uyuyakalmışım. Nereden bileyim oğlum? Müneccim miyiz biz? Siz niye gitmediniz ambara? Ya bir gemi gelirse? Merak etme, Murat var ambarın başında. Ben onu gece bekçisi yaptım. Gece bekçisi mi yaptın? Hı. Nasıl? Bana sormadan mı? Kalacak yeri yokmuş ve kayıkhanede falan yatıyormuş. Yani ben de haline acıyıp Aferin hala sana. Aferin. Daha dün tanış olduğun herifi geldin ambarın başına koydun öyle mi? Yani Nazife gerçekten şu Murat denen adama itimadın hayrete şayan doğrusu. Selamun aleyküm Yahya. Aleyküm selam. Hayırdır? Ne var ne istiyorsun? Ambara bir adam geldi. Seninle konuşmak istermiş. Mia de Luna'nın tavernaya birdenbire gelmesi bir tesadüf değildi diyorsun. Öyle mi? Evet saygıdeğer doçum. Zannedersem o Türk'ün askerlerden kurtulmasını sağlamak istiyordu. İşin doğrusu başardı da. İsmi ne bu Türk'ün? Bilemiyorum efendim. Ama o ve arkadaşları sık sık taverneye gelirler. Belki Marcella biliyordur. Marcella da kim? Marcella yanımda çalışan Lombardlı bir kız. Tavernama gelenlerle daha ziyade o alakadar olur. Belki o biliyordur. Peki Lorenzo. Sen şimdi hiçbir şey olmamış gibi tavernana dön. Lüzumu neyse ben yapacağım. Al bunları. Asıl geliş amacım bunlar değil miydi? Çok teşekkür ederim saygıdeğer Doç Gritty. Her zaman emirlerinizde olduğumu bilmenizi isterim efendim. Sen burada bekle. Beni görmek istemişsiniz. Floransalı. Ya. Seni gördüğüme sevindim eski dostum. Hoş gelmişsin kardeş. Hoş bulduk. Bu bizim Floransalı Ferrucci. Bir vakitler amcamın gemilerinde serdümenciydi. Yaman deryaydır ha. Floransalı. Bu da benim halam Nazife. Memnun oldum hanımefendi. ben de çok memnun oldum. Hayrettin Reis sizi serdümenci yaptığına göre pek bir itimat ediyor olmalı. Ona hayatımı borçluyum. Barbarossa beni esir olduğum İspanyol gemisinden kurtarmasaydı bugün karşınızda olamazdım. Sen İstanbul'da olduğumuzu nereden öğrendin? Amcanı görmeye Cezayir'e gittim. Fakat Kara Hasan Ağa uzun müddet gelmeyeceğini söyledi. Mutlaka görmem lazım deyince de sizi söyledi. Hayırdır inşallah. Ne konuşacaksın amcamla? Ondan yardım isteyecektim. Uzun zamandır kahve içmediğini zannediyorum. Umarım ellerimle pişirdiğim kahveyi beğenirsin.
Bana neden öyle bakıyorsun? O gece askerleri tavernadan çıkartmasaydın şu vakit karşında oturmuyor olabilirdim. Mübalağa ediyorsun. Hayır. Pedro'yu ikna edebilmek için boynundaki gerdanlığı verdiğini de biliyorum. Bergaz söyledi. Belgaş'ın çenesi düşmüş o zaman. Evvel vakitlerde sana pek itimat etmediğimi sen de çok iyi biliyorsun Luna. Lakin yanıldığımı itiraf etmeliyim. Sağ ol. Ama birisine güvenmek pahalı bir mal almak gibidir. Ucuz insanlarda bulunmaz. Aldırış etmiyormuş gibi davranmayı bırak. Eğer yardımın olmasaydı vazifemi ifa etmekte güçlük çekerdim. Bu dostluğunu ömrüm boyunca unutmayacağım. Ben Sahip. Doç Gritli geliyor. Yanında askerleri de var. birlikte görünmemeliyiz Barbaros'la. Hemen saklan. İkiniz de kıpırdamayın. Yüzbaşı Anzalo, bütün evi hemen arayın. Baş üstüne.